Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Beklenen önemli maçlardan bir tanesi Derek Chisora Joseph Parker maçı. İkili basın konferansında bir araya geldiler ve birbirleri ile ilgili açıklamalarda bulundular. Özellikle de Derek Chisora'nın çok önemli bir açıklaması var Edion ile ilgili. Bunun bilgisini ben size şimdi paylaşacağım ama bu Derek Chisora'nın açıklaması boks fanlarını düşündürecektir. Derek Chisora'nın açıklaması şu şekilde. Derek Chisora şunu söylüyor. Yönetim ekibime birçok kez soyulduğum gibi Amerikalı bir hakem istiyorum diyor. Bunu da diyor Edion'e bildireceğim. Buna ihtiyacım var. İngiliz boks kurulundan olmayan bir hakeme ihtiyacım var diyor. Derek Chisora ve sonrasında devam ediyor. İlk dövüşten sonra üzüldüm. Dövüş istatistiklerine inanmıyorum. Bu yüzden bu sporun bazen ne kadar çarpık olduğunu gösteriyor. Tek görmek istediğim ringde rakibim diyor. Kazanmanın tek yolu Eddie'nin sizin için yargıçlara ve hakemlere ödeme yapmasıdır diyor. Şunu söylüyor. Ben diyor Joseph Parker'la maça çıkacağım ama diyor Edion diyor Joseph Parker'ın kazanması için hakemlere para ödüyor diyor. Ve kurulundaki isimlere, önemli isimlere para ödüyor diyor. Tabi bu ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır bunu bilemeyiz. Bu Derek Chisora'nın yaptığı bir açıklama. Ve sonrasında Parker'ın açıklaması var. Devam ediyor. Parker devam ediyor. Bu dövüşü uzaktan bitireceğimi hissediyorum. Bu dövüşte diyor uzaktan dövüşerek bu maçı bitireceğim diyor. İçimde iyi bir his var. Heyecanlıyım. Çünkü kariyerimdeki ilk rövanş maçı Yeni Zelanda'dayken kampta yaptığım gelişmeleri ve Andy ile birlikte üzerinde çalıştığımız şeyleri görmeye başlayacağım için heyecanlıyım diyor. Çalıştığı teknikler var ve bunun üzerinde çalıştık birlikte diyor ve bunu diyor ilk defa bu maçta göreceğim diyor. Geçen sefer en uzun kampımız olmadı ancak bu sefer daha uzun bir kampımız oldu. Bu yüzden mazeret yok diyor. Yeni sende mazeret yok. İyi bir kamp dönemi geçirdim diyor. Gelişmeleri gördükçe kendime olan güvenim her geçen gün artıyor diyor. Derek sert bir adam, öne çıkıyor ve baskı yapıyor. Bu mücadelenin farklı olacağını hissediyorum. Olman gereken yer burası gibi hissediyorum. Yani olmam gereken yer burası gibi hissediyorum diyor. Önümde Derek ile bu kavga var ve dışarıda yapılabilecek çok daha fazla kavga var. Savaşçılar olarak bu fedakarlıkları yapmalıyız. Fedakarlık yapan birçok savaşçı tanıyorum. Karım, ailem gibi diyor. Onlardan diyor çok uzak kaldım diyor. Hedefim bu. 2 kez dünya şampiyonu olmak. Şu anda sıralamada iyi durumdayım. Ama Covid ile kavgalara kilitlenmek zor. Bu yüzden bunu yapan herkese ve Chisora'ya tekrar kabul ettiği için teşekkür ederim diyor. Yani bu maçı kabul ettiği için Derek Chisora'ya teşekkür ediyor Joseph Parker. Bu yıl 3 kez dışarı çıkma güzel ve fırsatları geldiklerinde değerlendirmeniz gerekiyor. Chisora Joseph Parker savaşa gideceğiz diyor. Derek Chisora Joseph Parker'la savaşa gideceğiz diyor. Bu maçta savaş olacak diyor. Joseph Parker için gücü yok ve güçlü yumrukları yok. Bu yüzden korkacak bir şey yok. Gittiğim dövüşleri izlemedim bile ama arkasındayım. Joseph'le o dövüşü kazandım. Dövüşte daha fazla baskı yapıyordum. Joseph'in tek yapmak istediğin bana yaslanıp beni tutarak o Kronk stilini tutmak ve yapmaktı. Oyunun adı boks. Sakızı ısır ve deriyi fırlat tarzında bir anlamı yok. Savaşa gideceğiz diyor. Burada da garip bir açıklaması var. Derek Chisora'nın da açıklaması bu şekilde. Joseph Parker'la açıklamaları bu şekilde. Öncelikle ben şunu söyleyeyim. Derek Chisora'nın boksu belli. Derek Chisora kapalıyor. İki boksörün de özelliklerinden bahsediyorum. Derek Chisora kapalı bir şekilde rakibin üzerine gidiyor. Da en çok vurduğu yumruk sağ kroşesini savurarak sağ kroşesini sol aparkatını vuruyor. Yakında da aparkat kroşelerini vuruyor. Yani onun boksu belli, vurduğu yumruk belli. Ama şu bir gerçek, boksta savurarak atılan yumruklar çok tehlikelidir. Tuttuğu zaman rakibi çok fazla sarsar ve knockout etmeye
yönelik yumruklardır aslında bunlar. Derek Chisora bu şekilde yumruklar atıyor ama şu bir gerçek, yumruğu atarken de bazen nereye vurduğunu görmüyor. Mesela savuruyor sağ kroşesini yatarak, ama sadece görerek vursa belki daha iyi olacak ama genelde zaten Joseph Parker bu yumruklarını ya gardına alıyor ya da bu yumruklarından kaçıyor. Derek Chisora'nın şu bir gerçek, Derek Chisora güçlü bir isim, güçlü yumrukları var. Ama dediğim gibi ben yine bu maçta, ilk maçta Joseph Parker almıştı. İkinci maçta da ben Joseph Parker'ı galibiyete yakın görüyorum. Çünkü Joseph Parker biraz daha kontrollü, nizami yumruk vuran, vurduğu yeri gören bir isim. Akıllı boks yapıyor. Derek Chisora karşısında eğer ki sürpriz bir yumruk gelmezse ben bu maçı Joseph Parker'ın kazanacağını düşünüyorum. Ama şu bir gerçek, boksta var olan bir gerçek var. Bu maça hangisi kondisyon olarak, performans olarak iyi hazırlanmış olacak? Derek Chisora mı, Joseph Parker mı? Benim için zaten en önemli konulardan bir tanesi. Mesela ben burada şunu söyleyebiliyorum. Joseph Parker bu maçı kazanacağını yakın görüyorum. Kazanacak isim olarak yakın görüyorum. Tabii iki boksörün de birbirlerinden, doğrusunu söylemek gerekirse, çok bir farkı yok. Birbirlerinden çok az bir aralarında fark olabilir. Belki teknik açısından biraz daha Joseph Parker iyidir. Ama şu bir gerçek, bu maçta hangisi daha iyi performans göstertirse bu maçı o kazanacak. Ben şimdi Joseph Parker'ı yakın görüyorum ama Joseph Parker'ın kondisyon olarak, performans olarak ringde verimlilik göstertemezse burada da yani benim onu galibiyete yakın isim olarak göstermem yanıldığım anlamına gelmez. Ben boksör Joseph Parker'ın şu an ne derece çalıştığını bilmiyorum. Gözüm görmedi. Biz sadece önceki izlediğimiz maça bakarak boks tekniğine ve stiline, tarzına, yeteneğine bakarak ben sadece kendi yorumumu yapıyorum. Bu maçta izleyip göreceğiz. Tabi boksta her zaman şans var. Sürpriz yumruklar var. Bunlar Chisora'dan gelebilir, Parker'dan gelebilir. Bunları da izleyip göreceğiz. Şu bir gerçek, ikili arasında geçen maçlar sert oluyor. Birbirlerine sert yumruklar vuruyorlar. Bu maçta sert geçecek. Zaten Derek Chisora ne diyor? Savaşa gideceğiz. Ringde savaşacağız diyor. Mücadele ruhu yüksek bir maç olacak bu maç. Benim tahminimce. İzleyip göreceğiz. Şimdilik bu iki boksörle ilgili söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Tabi sizin de bu boksörle ilgili yapmak istediğiniz bir açıklama, sizin de bir yorumunuz varsa aşağıya yorumlar kısmına açıklamanızı yaparsınız. Benim şimdilik bu iki boksörle ilgili söyleyeceklerim bu kadar maç öncesinde ve sonrasında yine maç izleyip konuşacağız. Zaten bu maçı %80, %90 canlı izleyip anlatırım. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar beğeni yapıp kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın ve video attığımda ilk sizler haber olun. Şimdiye kadar verdiğiniz destekler için teşekkür ederim. Bundan sonra da daha iyi işler yapmak için elimizden geleni yapacağız ve gittikçe zaten büyüyoruz çok şükür. İnsanlar bizi izliyor, bilgime inanmışlar, yani donanımlı olduğuma inanmışlar ve beni takip ediyorlar. İzlemelerim arttı. Zaten size zaman zaman paylaşımlarda bulunuyorum. Tabi daha diğer kanallara baktığımız zaman gerideyim ama hızlı büyüyen kanallardan bir tanesiyim. Şu bir gerçek, belli bir zaman sonra bir anda level atlayacağız diyebilirim. Çünkü insanlar eğer sizin bilgili olduğunuza inanırsa sizin kanalınıza abone olur, sizin kanalınızdan ayrılmaz. Çünkü insanların doğru bilgiye ihtiyacı var. Özellikle de boks yapan, boksu takip eden insanların, boks hakkında konuşan insanların bu işi ne kadar biliyor ve bize ne kadar aktarabilecek. Bunun için de tecrübeli isimleri dinlemek istiyorlar, ondan bilgi almak istiyorlar. Dediğim gibi benim bu zamana kadar aktardığım bütün bilgiler dünya çapındaki sitelerden edindiğim bilgileri size aktarıyorum. Kendi böyle ezbere kesinlikle bir bilgi aktarmıyorum. Bunun da bilgisini vereyim. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda tekrar görüşürüz. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.